Herkese yeniden merhabalar. Bugün çıtır çıtır lezzetli bir lokma tarifi vereceğim. Bütün püf noktalarını anlatacağım. Ve hemen yapımına geçiyoruz. Şöyle 500 gram şekerimi tencereme aktardım. Ve üzerine yarım litre su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra bir kaşıkla bir güzel karıştırıyorum. Dibine yapışmaması için karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra hemen kaynamaya başladı. Limonunu sıkıyorum ve 20 dakika kaynatıyorum. Kısık ateşte 20 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz ve 20 dakika kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz de hemen hamurumuzu hazırlıyoruz. Önceden mayamızı hazırlıyoruz. Yarım paket mayama ılık su döküyorum. Yarım su bardağı kadar ılık su döktüm. Ve bir yemek kaşığı şekeri ekleyip iyice eziyorum, iyice eritiyorum. Mayayı erittikten sonra hemen unun üzerine ilave ediyorum. Mayayı sıcak suyla eritmememin sebebi mayanın yanmaması. Eğer mayaya sıcak su eklerseniz maya yanar. Çünkü hamurumuzu sıcak suyla yoğuracağız. Önce mayamızı eritip karıştırdıktan sonra bir fiske tuz ekledim unumun içine ve 500 ml kadar suyumu yanıma aldım. Sıcak su olacak. Böyle elimizi koyduğumuzda hafif yanacak. Böyle çok kaynar kaynar değil. Böyle elimizin hafif yanması gerekiyor. Sıcak olması gerekiyor. Ilık da olmayacak, kaynar da olmayacak. Aradaki sıcaklık olacak. Yani 40-45 derece falan. O durumlarda olması gerekiyor ve hamurumu iyice çırpıyorum. Çırpma işlemi 1 dakika yeterli oluyor. Şöyle 1 dakika boyunca hamurumu çırpıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi yumuşak, akışkan bir hamur oluyor. Böyle tuttuğumuzda birbirinden kopması gerekiyor. Hamurumu iyice böyle toparladım 1 dakika boyunca ve kapağını kapatıyorum. 20 dakika dinlendirdim. 20 dakikanın sonunda hamur bu şekilde mayalanıyor. Kapağı kapalı bir şekilde. Ve tekrar 1 dakika çırpıyorum. Lütfen siz de bu püf noktalarına dikkat edin. İlk bir çırpmadan sonra 20 dakika mayalanan hamurumuzu sonra 1 dakika daha çırpıyoruz. Ve bir 5 dakika daha dinlendiriyoruz. Aslında bu hamur 40 dakikaya kadar dinlenebilme şeyi var. İlk 20 dakika sonra 20 dakika dinlendirebilirsiniz. Ama biz 5 dakika dinlendireceğiz. Yeterli olacak. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi elimle tuttuğumda yumuşak ama böyle parçalar birbirinden kopuyorsa hamurlar o hamurunuz tam olmuş demektir. Şimdi 5 dakika dinlenen hamurumu artık toparlıyorum. Olmuş demektir. Bakın ikinci bir mayalama geldi. Yani bunu 20 dakikaya kadar da çıkarabilirsiniz ikinci mayalamayı. Şimdi bir bardak aldım. Ben sıkma torbasına koyacağım. Sıkma torbasını bardağın içine yerleştiriyorum. Siz buzdolabı poşetinde de yapabilirsiniz. Buzdolabı poşetinin uç kısmını koparıp aynı şekilde doldurabilirsiniz. Hamurumu içine koyuyorum. Yeteri miktarda koyuyorum. Hepsini bir kere de koymuyorum ki sıkması kolay olsun. Bunun için büyük bir torba kullanırsanız rahat olacak. Sıkma torbanın içine koydum ve biraz havasını aldırıyorum. Yağımı ocağa aldım. Önce kısık ateşte ısıttım. Daha sonra altını açtım. Harlı ateşe aldım ve yağım şu anda tam kızgın. Sıkma torbanın uç kısmını kestim. Yanıma da sıvı yağ aldım. İlk kızartımı kamera göstermemiş arkadaşlar. Ben yanlışlıkla kapatmışım. İkincisini hemen gösteriyorum. Sıkarken bir yandan da makasla kesiyorum. Hem kolay hem pratik oluyor bu şekilde. Ara ara makasımı sıvı yağın içine batırıyorum. Soğuk olan sıvı yağın içine batırıyorum.
ve o şekilde kesiyorum. Yeteri miktarda tavama aktardıktan sonra kızartıyorum. Kısık ateşte kızartmıyoruz. Çok harlı ateşte de kızartmıyoruz. Harlıya yakın, yani orta harlı ateşte e, lokmalarımızı kızartıyoruz ki hem çok yağ çekmesin, hem çok kurumasın, hem de çıtır çıtır olması için iki aşamada kızartacağız arkadaşlar. Bu işlemleri size göstereceğim. Eğer uzun süre çıtırlığını korumasını istiyorsanız bütün aşamalarına dikkat edin lütfen. Şimdi bu iyice kızarttıktan sonra çıkarıyorum. Ve sonuncusunu göstereyim. Toplamda 3 tava pişirdim. Çok bereketli, çok içinden çıktı. Hemen makas yardımıyla görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde keserek içini dolduruyorum. İsterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama genelde en kolay yöntem bu oluyor ev yapımı lokmalar için. Sıkıştırıyorum böyle kenarlarına, hiç içinde kalmasın. Bir tava daha yapmamak için bütün hamurumu sıkıştırıyorum tavanın içine. Birbirine yapışmıyor, merak etmeyin. Yağımız kızgın olduğu için ve de hamurumuz hemen içinde kabardığı için hiç birbirine yapışma olmuyor. Görüntüde gördüğünüz gibi bütün hamurumu bu şekilde sıktım ve kevgir yardımıyla karıştırıyorum. İyice kızardıktan sonra süzgecimin kenarını boşaltıyorum. Bu arada arkadaşlar bütün lokmaları süzgece aldım yağ süzülsün diye. Şimdi ilk yaptıklarımı kenara çektim ve bu en son çıkardıklarımı süzgecin bir tarafına koyuyorum. Ocağın altını kapatmıyoruz. Hala kızgın yağ ve ilk yaptığım lokmaları hemen içine aktarıyorum. İçine aktardıktan sonra 1 dakika kavuruyorum. Çok uzun süre değil. Çok uzun süre kavurursanız çok kuruyacak, çok sertleşir. O zaman yemesi de zor olur. 1 dakika yeterlidir bu ikinci işlemde. Bu hamurumuzun hem çıtır çıtır, lokmalarımızın hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli olmasını sağlayacak. Yağ da çekmiyor. Çok fazla şerbet de çekmiyor. Çok lezzetli oluyor. Görüntüde gördüğünüz gibi yağımın hemen hemen hepsi tavada duruyor ve yanmadı. Lokmalarımı 1 dakika boyunca ikinci aşamayı kızarttıktan sonra hemen süzerek şerbetin içine attım. Ve ikinci lokmalarımı da attım. 2 defa da bu şekilde kızarttım. Şerbetin içine attıklarımı da 30 saniye içinde kalması yeterlidir. İyice karıştırıyorum ve süzerek çıkarıyorum. İnanın bir gün boyunca da kalsa, hatta ertesi güne bile kalsa çıtırdasını koruyor. Yani böyle yumuşamıyor, sönmüyor. Çok lezzetli, çok güzel kalıyor. Mutlaka böyle bu püf noktalarına dikkat ederek yapın siz de. Ve şerbetin içine koyduğumuz lokmaları başka bir kevgirle çıkarıyoruz. Kesinlikle yağın içinde olan kevgiri şerbetin içine koymuyoruz. Hemen diğerini de koyuyorum. İyice süzerek yağdan çıkarıyorum. Şerbetin içine atıyorum. En son attıklarımı da hemen bir karıştırıyorum. 30 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir. 30 saniye kalması benim için yeterli oldu. Hemen karıştırıyorum ve şerbetin içinden çıkarıyorum. Lokma yapmak aslında çok kolay, çok basit, çok da pratiktir. Hiç de zorluğu yok. Sadece püf noktalarına dikkat ederseniz, mayalama işlemini 2 defa yaparsanız ve kızartma işlemini de 2 defa yaparsanız çıtır çıtır lezzetli, yağ çekmeyen güzel bir lokma yersiniz. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.